Merhaba arkadaşlar. Bu derste Edit Plus isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım. Ve kısa yolundan programı çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Windows için gelişmiş bir metin ve kod editörüdür. Aynı zamanda FTP üzerinden sunucuya bağlanıp dosyaları düzenleyebileceğiniz bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metinle uyarıları kontrol ediyoruz. Program açtığımızda bizi bir NEC ekranı karşılıyor. Kayıt anahtarı için herhangi bir isim ve anahtar girdiğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Ayrıca hakkında bölümünde yine deneme sürümü olduğunu belirten unregistered copy metninin yer aldığını görüyoruz. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve ana dosyasını diye ile açalım. ...64 bitlik C++ ile derlenmiş herhangi bir koruması olmayan yazılım. Şimdi x64 debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını seçelim. Ayrıca yine Resource programını çalıştırıp programın ana dosyasını seçelim ve hata mesajını burada arayalım. Program arayüzünden hatalı bir isim ve anahtar girdiğimizde bize gösterilen hata mesajı bu. Bu hata mesajının solunda bir değer var, sabit. Bu sabit değeri kopyalayalım. Ve şimdi debugger ekranına dönelim. Şimdi bu kopyaladığımız sabiti debugger ekranında bulmak amacıyla sağa tıklayıp ara, geçerli modül ve sabit diyelim ve kopyaladığımız değeri yapıştırıp tamam diyelim. Çıkan kayıtların tümüne breakpoint ekleyelim. Sonrasında debugger'ı restart edip F9 ile çalıştıralım. Ardından herhangi bir isim ve anahtar girip tamam diyelim. Ve breakpoint satırlarından birinde durdu. Bu geldiğimiz bölümde gördüğünüz gibi iki ayrı test ex satırı var. Geldiğimiz bölümün hemen üzerinde bir atlama satırı var. Bu atlama satırının hemen üzerinde bir call çağrısı var. Ve bu çağrı anahtarın geçerliliğini kontrol eden bir alt fonksiyonu çağırıyor. Buradaki call çağrısına bir breakpoint ekleyelim ve programı restart edip
F9 ile çalıştıralım. Herhangi bir isim ve anahtar girelim. Tamam diyelim. Ve call çağrısında durduk. F8 ile satır satır ilerleyelim. Girdiğimiz anahtar sahte olduğu için bu fonksiyon hata mesajını döndürdü ve bu atlama satırı yani jne komutu bunu gördü ve bizi hata mesajına gönderecek. Biz bu satırı jmp yaparak program hata bulsa bile zorla bir sonraki satıra geçmesini sağlamalıyız. Bu satırı düzenleyelim ve atlaması amacıyla jmp yapıp tamam diyelim. F8 ile ilerleyelim. Program sadece anahtara bakmıyor. Buradaki call çağrısında fonksiyonla bir de dosya değiştirilmiş mi, lisans 5 dosyası sağlam mı diye ikinci bir kontrol sağlıyor. F8 ile ilerleyelim. Buradaki jne komutunu da jmp yaparak dosya bütünlüğü bozuk olsa bile programın her şey yolunda sanmasını sağlamalıyız. F8 ile ilerleyelim. F9 tuşlayıp sonucu görüntüleyelim. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Programı düzenlediğimiz exe üzerinden açtığımızda artık NEC ekranı yok fakat hata mesajı geldi. Herhangi bir isim ve anahtar girip tamam diyelim. Fakat programı kapatıp tekrar açtığımızda ikinci bir kontrol devreye girdi ve tekrar hata mesajı vermeye başladı. Yani bizim yaptığımız düzenleme jmp yaması sadece o anki akışı değiştirdi. Aslında bu şu demek, programın hafızasında veya kayıt defterinde lisans durumunu tutan değer hala 0 olarak kalıyor. Bu şu demek, uygulama her açıldığında arka planda çalışan ve lisansın geçerliliğini kontrol eden bir fonksiyon var. Startup Check kuralı. Bu Startup Check kuralına göre program kapatılıp açıldığında arka plandaki fonksiyonun return dönüş değerine yani EX değerine bakıyor. Şimdi bu durumda EX değerini düzenlersek program hem şimdi hem de sonsuza kadar kayıtlı kalır. Yani inline düzenleme. Şimdi bu ikinci kontrol aşamasını da düzenleyelim. Yine x64 debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Dosya aç diyelim. En son düzenlediğimiz dosyayı seçelim. F9 ile programı çalıştıralım. Hata mesajı geldi. Bu ekrandayken debugger'ı duraklatalım ve yığın çağrılarına bakalım. Yığın çağrıları yani call stack bölümünde hata ekranının geldiği bölüme çift tıklayalım. Bu geldiğimiz message box bölümünde yani hata mesajının olduğu bölümde yukarı doğru fonksiyon başlangıcına doğru ilerleyelim.
Yeri gelmişken daha iyi anlaşılması amacıyla bu satırı açıklayalım. Bu satırda görmüş olduğunuz move değeri kopyala taşı demektir. Buradaki R8D bu üçüncü parametredir. Çünkü Windows x64 sistemlerde bir fonksiyona dışarıdan bilgi, argüman gelirken ilk 4 bilgi sırasıyla şu şekildedir. RCX, RDX, R8 ve R9'dur. Bu register'lara koyulur. Yani R8D demek R8 register'ına 32 bitlik alt kısmı ifade eder. Bu kısım bu yığın stack üzerindeki bir adrestir. RSP buradaki stack pointer'dır. Yani bu satır şunu yapıyor. Fonksiyonun 3. sıradaki giriş parametresini yani R8 RAM'deki yığın stack alanında kendisi için ayrılmış güvenli bölgeye yedekliyor. Çünkü fonksiyonun ilerleyen satırlarında işlemci bu R8'i matematiksel işlemler için kullanmak isteyecek. Eğer giriş bilgisini yani R8D'yi stack'a yani RSP18'e yedeklemezse o bilgi kaybolur. Biz bu fonksiyonu daha ilk satırında bitirmeliyiz ki fonksiyonun artık R8'deki bilgiyi yedeklemesine, saklamasına veya kullanmasına gerek kalmasın. Şimdi düzenleyelim. Move ex1 yazalım ve tamam diyelim. Biz move ex1 yazarak fonksiyonun içine hiçbir hesaplama yapma, sadece sonucun başarılı 1 olduğunu söyle emrini yerleştirmiş olduk. Fakat move ex1 yazmak yetmez. Çünkü işlemci bir sonraki satıra geçip eski bozulmuş kodları çalıştırmaya çalışırsa program çöker. Bu sebeple bir alt satıra da red komutunu girmeliyiz. Bu red komutu fonksiyondan çık ve seni çağıran yere geri dön demektir. Biz move ex1'in hemen altına red komutu koyarak fonksiyonun geri kalan yüzlerce satırlık kodunu, checksum kontrollerini, algoritma hesaplamalarını tamamen iptal ettik. Yani bypass. Böylece fonksiyonun içi boşaltılır ve sadece istenen sabit cevabı vermesi sağlanır. Böylece artık bu yeni exe'yi açtığımızda program açılışta o fonksiyonu çağıracak. Fonksiyon anında ex1 değerini return edeceği için program zaten aktifim, hoş geldin diyecek. Böylece sadece bir korumayı atlatmakla kalmadık. Aynı zamanda yazılımın kalıcılık mekanizmasını da kökünden çözdük. Yaptığımız bu işlemler rastgele denemeler değil, x64 mimarisi ve Windows'un Calling Conventions kurallarına dayanan bilinçli müdahalelerdir. Bu düzenlemeler programın işleyişinde herhangi bir olumsuz hataya veya çökmeye neden olmaz. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Debugger'ı kapatalım.
Ve programı açalım. Program açılışta artık herhangi bir hata veya kontrol ekranı yok. Help bölümünden isim ve anahtar girelim. Tamam diyelim. Hakkında bölümünde artık kayıtlı isim bilgisi var. Böylece programın arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare kalmadı. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.